Evet, ben 2 tane kare motifimi tamamladım. Şöyle gösterecek olursam, bir kenarında da birleştirmeye başladım. Şimdi diğer kenarları sizinle beraber birleştirmeye devam edeceğiz. Motifin yapımını göstermeyeceğim. Hiç bilmeyen arkadaşlar için Hanım Dilendi Beybeğendi motifi bu şekilde YouTube'da aratırsanız motifin yapımını görebilirsiniz. Şimdi burada ben toplamda 24 sıra ördüm. Ve benim motifimin genişliği 52 santimetre oldu. Şu sondaki kırmızı sırayla beraber 25 sıra oluyor. Dolayısıyla 55 santimetreye yakın oldu. Şimdi toplam genişliği 105 santimetre olacak. Birleştikten sonra bilmiyorum tam olarak ölçmedim yani şu anda kabaca bir ölçüsü 55 santimetre. Şimdi sizler göğüsten ölçünüzü alın. Buna 5 santimetre ekleyin ve o şekilde sıra sayılarına devam edebilirsiniz. Çünkü ipimizin kalınlığı, trabzanların boyunu kısa veya uzun yapmamız bizim buradaki santim hesabımızı değiştirecektir. O yüzden sizler 23 değil de 25 sıra da yapabilirsiniz. Belki 20 sıra da yapıp bu ölçüyü elde edebilirsiniz. Yani kendi ölçünüzü alıp 5-6 santimetre eklerseniz o zaman dökümlü bir süveter elde edebilirsiniz. Aynı zamanda 38-40 beden de kullanabilir. Çünkü oversize olarak da yani dökümlü bol bir süveter olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu şimdilik 42-44 bedene uygun çalışıyorum. Şimdi şöyle bir motifin bakın bütün kenarlarına kırmızı rengimle sıramı tamamladım. İkinci motifin kırmızı sırasını yaparken birleştirme ile devam ediyorum. Şöyle gösterecek olursam şimdi ikinci motife başladığımda şu köşeden başladım. Gördüğünüz gibi yarım köşe yaparak başladım. Bu şekilde kırmızı sıramı etek ucunda bir sıra ördüm birleştirme yapmadan ve şöyle kol evinin altında birleştirme yaptım burada. Şimdi biraz kolları geniş bırakmak istedim. Burada 11 tane üçerli grup bıraktım. Yani şu üçerli gruplarımızdan 11 tane var. Buranın da santimetre hesabı 22-23 santimetre oldu. Şimdi burada tığ işi lastik çalışması yapacağız. Şöyle tekrar ölçelim. Evet. Hatta 25 santimetre olmuş. Daha iyi. Şimdi aşağıda kalan kısmımızda şöyle bakalım hemen. Burası da 29 santimetre olmuş. Şimdi bu etek ucunda yine tığ işi lastik çalışması yapacağız. O yüzden boyu biraz daha uzayacak ve süveterimiz kareden dikdörtgen haline almış olacak. Evet, şimdi ben etek ucundan şöyle ikinci motifin etek ucunun sırasını tamamladım. Köşeye geldiğim zaman burada 3 tane trabzanımı yapıp birleştirmeye başladım. Şimdi bu birleştirmeyi şu sonda alttaki motifin kırmızı sırası tamam olduğu için burada 11 tane şu köşeyle beraber 11 tane kaldığı zaman birleştirmeyi burada bırakıp bu şekilde düz devam ettim. Şimdi köşeden yine devam edeceğiz. Burada siz de birleştirmeyi nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Evet, burada şimdi sadece köşe boşluğuna 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bir zincir çektim. Köşelerde 2 zincirim vardı benim. O yüzden karşı tarafa sık iğne değil şöyle kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Bakın burada ipim var. Şimdi onu da gizleyeceğim. Şimdi şöyle aldım, yine köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ipimi şöyle burada alacağım. İpim 2 kat olduğu için tek katı biraz. Evet, şöyle öne alıyorum. Arada örerken onu da gizliyorum. Evet, şurada trabzanımın son 2 ilmeğini topladım. Bakın bu aşağıya indi. Bu şekilde üzerine örüyorum. O yüzden biraz uzun bırakarak ipleri kesersek daha kolay gizleriz. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen karşı tarafta ilk boşluğun içine şöyle şurada bir zincir çekeceğim. Aralarda bir zincirimiz var. Ve karşı tarafa bir kaydırma yaptım. Evet, şimdi burada bir zincir çekmeyeceğim. Direkt karşı tarafa bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yerine ben de karıştırdım. Şimdi bu tarafa geliyorum.
Tekrar sıradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada sizler tabii ki kendi ölçülerinize göre bu omuzlarda ne kadar santimetre kalacağını hesaplayabilirsiniz. Şimdi ben ara bir beden yaptığım için e, daha büyük yapıyorsanız bir fazla, daha küçük yapıyorsanız bir eksik şeklinde bu omuzdaki üçerli grupları birleştirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi ben burada hemen sayacağım. Çünkü işaretleyici taktım. 6 ya da 7 tane üçerli grubumun olması gerekiyor. Evet, şöyle 3 tane trabzanımı yapıyorum. Karşı tarafta sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bu aradaki bir zincirimizin yerine geçmiş oluyor bir sık iğne. Tekrar buraya geldim. Şimdi yakada birleştirmeyi bırakacağım. Şöyle tekrar buraya geldim ve sık iğne yaptım. Şöyle sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üçerli grubum var. Her iki omuzda 7 tane üçerli grubumu birleştirme yapıyorum. 16-17 santimetre oldu benim omuz payım. Tekrar buraya geldim. Bu şekilde işaretleyiciler takarsanız karıştırmazsınız. Çünkü biri fazla biri eksik olabilir iki omuzda. Şimdi burada son işaretleyicinin olduğu yere de birleştirmemi yaptım. Bundan sonra birleştirme yapmadan devam edeceğim. Yine burada bakın şurada işaretleyicimi bıraktım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane üçerli grubum var yaka için. Şimdi yakada yaka düşürme yapmadım. Bu şekilde daha kolaylıkla yapabilirsiniz ama örgüden anlayan arkadaşlar burada siyahla örmüş olduğunuz sırada daha fazla sıra da yapabilirsiniz. Hani bu kısımda kol evinde bıraktığınız sırayı bir sıra fazla örerek burada da yani yaka bölümünde ipinizi kesip sadece omuzlarda bir sıra ya da iki sıra fazla örebilirsiniz ön parça için. Ya da benimle aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü geniş bir yaka bırakıyorum. O yüzden yaka oyuntusu olmasa da böyle boynumuza dayanmayacak diye düşünüyorum. Şimdi küçük bir yaka mesafesi bırakırsanız o zaman biraz tabii ki yaka oyuntusu yapıyoruz ki daha rahat olsun diye genişliği. Evet, aynı şekilde devam ediyoruz. Burada şimdi bakın şöyle birleştirmemi yaptım. Burada devam ediyorum. 10 tane üçerli grubumu yaptıktan sonra yine burada da birleştirmemizi tamamlayacağız. Şu köşeye geldiğimiz zaman sadece 3 tane trabzanı yapacağız. Buradaki köşeye 3 tane trabzanı yapacağız. Karşı köşeye yine birleştirmemizi bir zincir bir kaydırma. Sonra buraya gelip yine 3 tane trabzanı yapıp burada yine diğer kolda olduğu gibi 11 tane üçerli grubumuzu tamamladıktan sonra 11. bittikten sonra karşı tarafı da yine şöyle bakın işaretleyicimi taktım. Şurada tam 11 tane üçerli grubum var. Buradan birleştirme yapıp etek ucuna kadar devam edeceğim. Şurada da size etek ucuna geldiğim zaman köşeyi yarım trabzanla nasıl kapattığımı göstereceğim. Ve burada da artık tığ işi lastiğe devam edeceğiz. Ya da burada bırakıp kolda da gösterebilirim bunu. Aynı şekilde çünkü yapacağız kol veya etek ucunda tığ işi lastik çalışması yapacağız. Evet, şimdi ben tamamlayıp tekrar geliyorum. Başladığım yere kadar birleştirme yaparak geldim. Hemen şöyle göstereceğim. Burası beden kısmı. Şöyle kol boşluğumuzda bıraktım. Köşeden itibaren bu şekilde devam ettim. Şimdi burada birleştirme yaparken şimdi son sık iğnemi karşı tarafta boşluğa yaptım. Köşede 3 tane trabzanımız vardı. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Yani kapanışta tamamlıyoruz köşeyi.
Hemen 3 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bir ip aldım. Şimdi yarım trabzan yaparak kapatacağım. Bir ip aldım. İlk zincirin içine, ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan da bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Şöyle biraz uzatarak, ortalayarak topladım. Şimdi boşluğun içine, bakın köşe boşluğunun içine tekrar batıyorum. Karşı taraftan da bir ilmek aldım ve 2 ilmeği birlikte topladım. Dilerseniz şöyle bir zincir çekip ipinizi kesebilirsiniz. Ya da kaydırmayla şuradaki ilk trabzanın üzerine gelip buradan trabzanların üzerine trabzan yaparak tığ işi lastik çalışmasına da başlayabilirsiniz. Şimdi etek ucu geniş olduğu için lastik çalışmasını kol çevresinde göstermek istiyorum. Çünkü etek ucunda biraz uzun sürecektir. Hemen şu makasımı arıyorum ve bulamadım. Evet. Hemen ipimi burada keseceğim ve kol evinden devam edeceğiz. Şimdi burada lastik çalışması yaparken öncelikle süveterinizi üzerinize giyin. Bu kol evinin genişliği size göre çok mu geniş olmuş ya da yeterli mi olmuş onu kontrol edin. Normalde hırka veya kazaklara göre bıraktığımızdan bir tık fazla bıraktım. Yani dökümlü olması için. Şimdi ona baktıktan sonra şu aradaki zincirleri atlayarak mı tığ işi lastiğe devam edeceğiz? Yoksa zincirlere de birer tane trabzan yaparak mı devam edeceksiniz? Onu kontrol edin. Şimdi zincirleri atladığımızda hafif bir burada bu mesafede 25 ise 23 santimetreye düşebilir ya da 1 santimetre küçülebilir. Burayı biraz toplamasını mı istiyorsunuz yoksa olduğu gibi kalmasını mı istiyorsunuz? Zaten boşluklara da birer trabzan yaptığımız zaman tığ işi lastikten dolayı hafif bir toplama olacak. Boşluklara yapmazsak o zaman biraz daha toplama yapacak. Yani bunun duruşuna sizin karar vermeniz gerekiyor. Şimdi ben trabzan yaparak devam edeceğim. Çünkü tığ işi lastiğe çevirdiğim zaman zaten bir tık toplayacak. O yüzden trabzan yapacağım. Şu kısımlara trabzan yapmayacağım. Burada ilk trabzanın üzerinden başlıyorum. Öncelikle ilk sırada sadece trabzanlarımızı yapalım. İkinci sırada lastik çalışmasına başlayacağım. Evet, bir sık iğne, 2 zincir çektim. Hemen şöyle ipimi de gizliyorum. Trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz ve boşluklara da bir trabzan yapacağız. Çok fazla böyle büzmesini istemiyorum. Sadece lastiğe dönüştürdüğümüz zaman bir tık toplaması yeterli. Çünkü böyle biraz böyle oversize bir görünümü olsun istiyorum. Evet, şimdi ben ilk sırayı tamamlayıp tekrar geleceğim. Omuzda da köşelerin birleştiği yerlere sadece birer tane trabzan yapacağım köşe boşluklarına. Aralıklı kalsa da sadece birer tane yapacağım. Çünkü volanlanma olabilir. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi şurada trabzan yapmayacağım demiştim ama burada oldukça bir açıklık oluştu. Şu son üçlü grubun üzerine yaptım. Yine buraya bir tane yaptım. Şimdi şu kısma da bakın, başlangıç kısmına da araya batıyorum. Bir tane de buraya trabzan yaptım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve kaydırmayla bağladım. Şimdi burada ilk trabzanımıza başlarken ön trabzan yapacağım. Hemen şöyle ilk trabzanın, bakın, ilk trabzanın altından aldım, zincir çekmeden 2 ilmeğimi birlikte topladım, sık iğne yapar gibi 2 zincir çektim. Burası bizim ilk ön trabzanımız olmuş oldu. Hemen sıradakine arka trabzan yapıyorum. Tekrar bir ip aldım, ön trabzan yapıyorum, üstten baktım, trabzanın altından aldım ve arka trabzan yaparken şöyle arkadan yine şöyle trabzanı bu şekilde üzerinden aldım ve bir arka trabzan yaptım. Tekrar bir ön trabzan ve bir arka trabzan.
Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu ilk sırayı yaptığımız zaman gördüğünüz gibi 2 sıra lastik işi olmuş oluyor. Burada sizler isterseniz 2 sıra daha örebilirsiniz ya da tek bir sıra ekleyerek 3 sıra lastik çalışması yapabilirsiniz. Şimdi sırayı tamamlayıp tekrar başa geldiğiniz zaman ilk ön trabzanın üzerine biraz önce yaptığımız gibi kaydırmayla bağlayacağız. Daha sonra bu şu ilki zincir olduğu için yine burada başlangıçta yapmış olduğum gibi şöyle alttan alıp zincir çekmeden kaydırmayla bağladıktan sonra alttan alıp bir ilmek alıp sık iğne 2 zincir şeklinde ön trabzan, arka trabzana arka, ön trabzana ön trabzan yaparak tığ işi lastik çalışmamızı yapıyoruz. Şimdi daha fazla göstermeme gerek yok artık. Şimdi burayı bu şekilde tamamlayacağız. Daha sonra da etek ucunda yine şöyle gösterecek olursam burada sizler ip kesmeden de devam edebilirsiniz. Köşelere birer tane trabzan yaparsanız yeterli olacaktır. Ve yine boşluklara bir tane trabzan yapabilirsiniz ya da biraz bu etek ucunun büzmesini istiyorsanız o zaman boşlukları atlayarak da ilk sırada trabzan yapabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle hemen süveterimin bu haliyle uzunluğunun ölçüsü 51 santimetre. 4-5 sıra lastik çalışması yaptığımız zaman 55-56, yani güzel bir uzunlukta olacak. Crop olmayacak. Crop yapmak isterseniz, yani kısa olmasını isterseniz bu altta lastik çalışması da yapmayabilirsiniz. Ya da şu kenarlarda da kol altından birkaç tane grubu birleştirip şu kısmı da açık bırakabilirsiniz. Yani yanları açık süveter şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Yaka kısmında ise yine tabi bunları birleştirdikten sonra üzerinize deneyin. Yaka kısmında da dilerseniz, yani yüksek bir yaka, şöyle hafif yüksek bir yaka olmasını isterseniz o zaman da burada mesela ilk sıra trabzanları yaptıktan sonra burada zincirleri atlamayın, yakamız çok daralmasın. İlk sıra trabzanları tamamlayıp ikinci sırada tığ işi lastiğe çevirdikten sonra şu arka kısma bir sıra fazla örüp ön kısımda bir sıra, yani şuradan arkaya geçtiniz, buraya geldiniz, yeni sıraya önden devam etmeyip terse dönerek yine terse ters düze öne ön trabzan, arkaya arka trabzan yaparak şöyle buradan döneceksiniz. Tekrar burada bir sıra, yani önde 3 sıraysa arkada 4 sıra şeklinde yaparsanız şu yakada biraz böyle aşağıya düşmüş görünecektir. Tabi dediğim gibi bu birazcık şöyle yüksek bir yaka için geçerli. Ya da sizler şu kırmızı sırayı, ilk sırayı yapmadan önce burada eğer bir oyuntu olmasını istiyorsanız şu kısımda siyahla ben 5 sıra ördüm. 6. sıra olarak burada kol genişliklerini şöyle şu ortada bırakıp burada bir sıra fazla örüp ipinizi kesip sonra burada da kaç tane yaptıysanız bir sıra fazla örüp, hatta 2 sıra da örebilirsiniz. Arkada da sadece bir sıra fazla örersiniz. Yani önde 2 sıra düşük olur. Arkada da bir sıra düşük olur. Daha sonra da kırmızı sıranızı yine aynı şekilde yaparsınız. Burada zaten bir oyuntu oluşacaktır. Ve daha sonrasında ister tığ işi lastik yaparsınız, isterseniz öyle de kullanabilirsiniz. Artık sizin tercihinize kalmış. Zaten bu bir hem renk tasarımı hem motiflerin nasıl birleştirildiği ile ilgili çok pratik bir anlatım oldu. Çok pratik bir süveter çalışması oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.